Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz yapılışı gayet kolay ve basit, adı İngilizce adı Drunken Granny, yani Türkçe'ye çevrildiğinde çok ilginç ve benim de şaşırdığım bir sonuç. Sarhoş büyük anne. Yani büyük anne ile sarhoşluğu bağdaştıramadım ama örnek bir sağa bir sola e, trabzan dolguları sütunlarından yapıldığı için sanırsam bu şekilde benzetilmiş. Bence sevimli bir nasıl diyelim tığ işi örgü motif adı. Hani sarhoşlar böyle bir sağa bir sola yalpalar ya, bu örnek motifimizde de bu trabzan sütunlar bir sağa bir sola şeklinde iki aşamada oluşuyor. Gidişi dönüşlü olduğu için kolay bir model. Ben sevdim. Yapılışı gayet kolay. Sizin de bebek battaniyeleri, diz battaniyeleri ve bir sürü örgü modeli yapabileceğiniz güzel bir tığ işi örgü örneği. Örgüye yeni başlayanların hoşuna gideceği düşündüğüm bir model. Bununla çeşitli örgüler yapabilirsiniz. Örneğin eşarplar, battaniye modelleri, omuz şalları, şal modelleri, yelekler, etekler, elbiseler, masa örtüleri, runner'lar yapabilirsiniz. Penye ipten yaptığınız takdirde e, paspaslar yapabilirsiniz. Evet, yeni başlayanlar için bence güzel bir örgü projesi diyelim arkadaşlar. Şimdi sizlere yavaş yavaş aktarmaya, göstermeye çalışacağım. Şimdi bu ipimizle başlayalım. Uzunca bir zincir çekelim. Yani uzunca bir zincir derken örneği sizlere gösterebilmek adına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaklaşık 30 tane zincir çektim. Fazla da gelebilir. İlk olarak bakın arkadaşlar. İpimizi tığımıza doluyorum. Şu şekilde. Örneğimizi isterseniz bu tarafa alalım. Şimdi başlayalım. Yavaş yavaş adım adım kısaca göstermek istiyorum. Tığımızın üzerine ipimizi doladım. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir ileriye batıyorum. Böyle tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. İlk ikisini tığımın kancasıyla çekiyorum. 1, 2. Böyle bir sütun oluşturdum. Bunu da bu tarafa kıvırdığımız için 2 tane sütunumuz oluştu. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Bir yandaki kancaya batıyorum. Yani zincire batıyorum. Çekiyorum. Buraya istediğiniz kadar dolgu yapabilirsiniz sütun. İpimi doluyorum. Bir yandaki zincire batıyorum. Burayı 4 tane. 5 tane yapalım arkadaşlar. Çünkü biraz önceki sizlere göstermiş olduğum renkli örnekte 5 tane yaptık. Bakın. Böyle. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi bu noktada ipimiz tığımızın üzerine doluyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Çok çekmesin. Sağlamadan böyle bir iki kere de çıkarıp arada zincir çekmeden böyle bir boşluk oluşturuyorum. Bu noktada 1, 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Ve bu çekmiş olduğum sütunun dibine, tam dibine batıyorum. 1, 2 kere de çıkarıyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Buraya 5 tane 2, 4, 5 tane sütun yapmıştık. Bu da dahil bir yandaki yanına batıyorum. Bakın. Böyle toplam 5 tane yanına 1, 2 yan yana zincirlere batarak 3. Bakın. 4. Bir tane daha 5. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yine ipimi doluyorum. Böyle yapıyorum. Uygun. 1, 2, 3. Atıyorum. 1,
2 kere de çıkardım. Arada bir boşluk oluşturduk. Tığımın 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve aynı yerin dibine batıyorum. 1, 2 kere de. İpimi doluyorum. Bir yana batıyorum. 4 tane o ilk çekmiş olduğumuz sütunla birlikte burayı 5 tane toplam sütun yapıyorum. Aynı biraz önceki aşamalarda yapmış olduğumuz üzere. 2, 4, 5. Bakın. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Burası arası şey oldu ama bakın. Şimdi ipimi tığımı doluyorum. Böyle tam 1, 2, 1, 2, 3 attım. Sonunu yapalım. 1, ikinci aşamaya geçebilmek adına 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve aynı yere batıyorum. Bakın. Böyle istediğiniz kadar trabzan dolgusu sütun yaparak böyle arada 2 zincir boşluk atlayarak bu sırayı yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İpimizi tığımızla geçirdik ve böyle arkaya dönüyoruz. Böyle 2 zincirlik boşluğumuz ve hiç zincir bırakmadan bir boşluğumuz oluştu. Burada atladık. Bunun içerisinden böyle geçiriyorum. Bir kere sabitledim. 1, 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum ve burayı 5 tane burada yapmış olduğumuz, bu da dahil 4 tane böyle ikili trabzan sütun yapıyorum. Dolgusu 2, 3, bakın 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar ipimiz tığımızın üzerine doladım. Şu arada boşluk var ya, 5 tane sütunları atlıyorum. Yine buradaki 2 zincirlik sütunun içerisine ipimiz tığımızın üzerinde batıyorum ve 1, 2 kere de çıkarıyorum. Şimdi 1, 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve bu sütunun içerisine batıyorum. 1, 2 tane 2 kere çekiyorum. Yine bir önceki aşamanın işleminin aynısını yapıyoruz. Şimdi buraya yine bu dahil 4 tane böyle 1, 2 kere de çıkarılmış toplam 5 tane sütun yapıyoruz. Yani hep aynı düzen üzerine, teknik üzerine kurulu bir motif. Bir sağa bir sola dönüşte önden ve arkadan bakıldığında motife aynı teknikte örülen bir motif örneği diyelim arkadaşlar. Şimdi yine ipimiz tığımızın üzerine doladık. Bakın. Bu 5 tane atladık ve 1, 2, 1, 2 zincir çekiyoruz. İpimi tığımın üzerine doluyorum ve buranın içerisine batıyorum. Hep aynı işlemleri yapıyoruz. Evet. 3. Örmesi zevkli, keyifli. Ama Adana neden sarhoş büyük anne denmiş bilmiyorum. Örgü sevenler tarafından konulan çok çok ilginç örgü adları var. Evet, burada 4, bir tane. Bu da sanırım onlardan biri. 5. Şimdi ipimiz tığımızı doladık. Sona geldik. Burada yapmış olduğumuz üzere aynısını ilk sütuna bakın batıyorum ve 1, 2 kere de çıkarıyorum. Bu noktada 1, 2 kere de
zincir çektim, ipimi tığıma doladım ve aynı yerin dibine batarak sarhoş büyük anne örneğimizin, yani sağa sola yalpalanan, çaprazlama gelen motif örneğimizin 2 sıralı yapım aşamalarını bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi tersi döndüğümüzde yine aynı içine giriyoruz. Burada 1 2 zincir çekiyoruz ve ipimi dolayıp burayı 5 tane ikili trabzan sütunu yapıyorum. Bakın, bu arada ipimi doladım ve bu araya atlıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve bu zincir boşluğun içerisine batıp buradaki gibi 5 tane, bu da dahil, 2 3 4 ve 5 tane. Evet, bakın arkadaşlar, bu şekilde böyle renkli örneklerimizle böyle olan güzel bir, kolay, örgüye yeni başladıysanız sizin için ideal bir teknik. Evet, sormak istediğiniz bir soru olursa yapım aşamaları ile ilgili videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Güzel günlerle, güzel örgü modelleriyle tekrardan bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.